Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 18.000 liraya oyuncu bilgisayar toplayacağız. Sizler için bu oyuncu bilgisayarının verdiği FPS değerlerini ekranda gösteriyoruz. Ayrıca videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Ve ilk parçamızda başlıyorum. Evet arkadaşlar, ilk parçamız anakartımız. Şimdi bu sistemde şöyle bir durum var, gidip hazır da alabilirsiniz bunu. 1000 lira 2000 lira fazla verirsiniz veya 1000 lira aşağı verirsiniz. Yani bunun tam fiyatına bakmadım çünkü işlemciden dolayı yani böyle bir hazır sistem görmedim. Öyle söyleyeyim. Ee, Bu size kalmış. Gidip kendiniz de seçebilirsiniz parçalarınızı veya gidip hazır sistem alabilirsiniz. Uğraşmak istemeyen arkadaş gitsin hazır sistem alsın. Hatta bir karşılaştırsın, fiyat aynı olmayabilir. Biraz daha uyguna gelebilir bu veya dediğim gibi hazır da daha uyguna gelebilir. Bunun bir kontrolünü ben yapmadım bu işlemci bazında ama bir üst işlemcisine bakacak olursak toplama daha uyguna geliyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Evet, anakartımız ASRock'un A520M model anakartı, 4700 MHz kadar bir desteği olması lazım. Buraya detaylarını yazmışlar mı? Evet, buraya detaylarını yazmamışlar arkadaşlar. Gençer Gaming sitesinden biz bunu aldık. Şu anda en uygun sitelerden biri bu. Benim araştırdığım, gördüğüm kadarıyla. Öyle belirteyim sizlere. Onun haricinde anakart konusunda farklı bir tavsiyem yoktur ve videonun sonunda sizlere öneri ekipmanlarımızı gösterebiliriz bundan sonra eğer isterseniz. Bugün sadece öneri bir monitör göstereceğim. Bakın, bu fiyata dahil değildir monitör. Yani sistemin fiyatının dışındadır. Yani bunu belirteyim. Zaten monitör sistemin fiyatına dahil olursa monitör dahil yazarım ben oraya yani. Direkt düşmem işte, ne bileyim. E, işte monitör dahil yazmadan işte yok sistemin parçaları bunlar, altına monitör, işte bu da fiyata dahil, böyle bir şey olmaz yani. Dediğim gibi onu biz başlıkta belirtiriz arkadaşlar. Neyse, bir sonraki parçamıza geçiyorum. Sıradaki parçamız işlemcimiz Ryzen 5 5500. Şimdi 5600'ü de tercih edebilirsiniz. Fiyat oynar, birazcık az bir şey oynar. 19 bin lira falan olur tahminim. Ama dediğim gibi yani gidip güç kaynağını, kasayı böyle ayrı kaliteli bir şey alacaksanız bu 20 bini de geçer yani. Bizim zaten yani tavsiyemiz, bundan sonra örnek veriyorum bir kasa gösterdik videoda. Video haricinde de yani ekstra olarak önerimiz olarak güç kaynağı ve kasa önereceğiz sizlere, böyle en kalitelisinden en güzelinden. Bunları yapmayı düşünüyorum çünkü sonradan tepki alıyoruz arkadaşlar, işte nasıl kasa tercih ediyorsun, nasıl işlemci tercih ediyorsun vesaire vesaire, örnek veriyorum sadece. Neyse arkadaşlar, size tavsiyemiz budur. Zaten bu sistemde bir darboğaz söz konusu değildir, onu da sizlere belirteyim. 7 nanometre üretim teknolojisi, yani oyunlarda çok güzel performans alabileceğiniz bir işlemci bu da. Sizlere kesinlikle tavsiyemizdir. Garaj Online üzerinden biz bunu tercih ettik. Şu anda en uygun burada. Araştırdığımız kadarıyla daha uygunu bulursanız yorumlarda bekliyorum. Ayrıca sisteme ek öneriniz olsa da yorumlarda bekliyorum. Sabitliyorum yorumlarınızı arkadaşlar. Böyle güzel geliştirici yorum olursa sabitliyorum. Neyse, bir sonraki parçamıza geçelim biz. Evet, sıradaki parçamız Hikvision 8 GB 3600 MHz'lik bir RAM. Bundan 2 adet alacağız. Fakat anakartımızın desteği 3600'ün de üzerinde olduğu için hani bütçeniz varsa hani 4600 4400'lük bir e, RAM alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim sizlere. Hani tavsiyem de odur, o olacaktır doğrusu. Onun haricinde bu diğer mağazalarda da satılıyormuş gördüğünüz üzere arkadaşlar. Biraz fiyat farkı var. Şu anda N11 üzerinde en uygun bu mağazada. Sizlere tavsiyemiz bu olacaktır. Kargosu da yurt içi kargodan geliyor. En sevdiğim kargo. Hani hangi kargoyu tercih ederseniz deseniz bana, dışarıda böyle direkt yurt içi kargo, yani ondan iyisini ben şu ana kadar görmedim. Hepsiyle bir sıkıntı yaşamışımdır ama yurt içinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Onun haricinde bundan 2 adet almanız lazım. 16 GB olacak yani. 2 adet aldığınızda da yaklaşık 1120 lira gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. E, Dediğim gibi sizlere naizane tavsiyemiz bu olacaktır. Bir sonraki parçama geçiyorum. Evet, sıradaki parçamız gene Garaj Online'dan RTX 4060 Palit'in. Hani e, işinizi görecektir. Ama dediğim gibi biraz daha yüksek bir şeye de bakabilirsiniz. Bu size kalmış. Bununla ilgili bir sürü hazır sistem var. Hazır sistemlerin hepsinde bu kullanılmış arkadaşlar. Hani biz biraz daha iyisini yapabiliriz toplamayla aslında. Ama biz şu an daha uygununu yaptık şey olarak. Nasıl diyeyim? Toplama olarak hazır sistemden daha uyguna getirdik. Bir 2000 lira falan. Ben baktım biraz internetten de 2000 liraya falan daha uyguna geldi. Hani size kalmış. Biraz daha uygun bir şeye de bakabilirsiniz. Yani ekran kartını düşürürseniz 2-3 bin lira düşer, fakat işte RX 6650 XT alabilirsiniz. O da 7 bin lira ortalama. 3 bin lira aşağı düşer sistemin fiyatı, fakat performanstan da düşer. Onu da söyleyeyim. Yani performanstan kastım en başta bu Nvidia, biri AMD. Hani hangisini tercih edersin derseniz kesinlikle Nvidia yani. Ben Nvidia kullandım bu zamana kadar. Şu an kullandığım laptopta da Nvidia var.
Hani AMD'nin işlemcileri tamam da ekran kartları konusunda bir ön yargım var. Onu bir türlü kıramadım. Ama yakın zamanda AMD'nin de ekran kartlarıyla sizlere şey gösteririm yani hazır sistemler gösteririm. Öyle belirteyim sizlere ve bir sonraki parçama geçeyim. Ve sıradaki parçamız M.2 SSD'miz PNY markalı Delta bilgisayar bunun satıcısı. Ben baktım Delta bilgisayarın sitesinde bu ürün pahalı gözüküyor. Burada uygun ama 790 lira gibi bir fiyatı var. Okuma yazma hızları da burada belirtilmiş. Yazma hızı 2500, okuma hızı 3300 gibi bir değeri var. Onun haricinde değerlendirmesi yok ürünün şu anda. Satın alan yok çünkü buradan. Gene yurt içi kargoyla teslim ediliyor burada. Onun haricinde farklı belirteceğim bir şey yok bununla ilgili. Bir sonraki ve son parçamıza geçiyorum. Evet, son parçamız kasa ve güç kaynağımız. Şimdi bu konuya gelince benim size önerim başka olacaktır. Şu an video için bunu öneriyoruz sizlere fakat ben açıklamaya farklı bir kasa ve güç kaynağı eklerim. Onu sizlere belirteyim. Hani Alkın sen bize bunu önerdin demeyin sonra. Yani şu sistem gördüğünüz üzere arkadaşlar şu sistem 550 Watt 80 Plus diyor güç kaynağına. Fakat bu beni tatmin edecek bir şey değil. Ya ben bu 80 Plus konusunda yani hani klonlanmış gibi bir şey biliyorum. Bir muhabbet var. Yani onu biliyorum. Hani bu kasada var yok demiyorum. Yani yoktur büyük ihtimalle de ama beni şu şey yani tatmin etmiyor öyle söyleyeyim. 80 Plus yazması bile. Ama sizlere tavsiyemiz bu olacaktır. Bu video için, bu sistem için bu olacaktır. Fakat benim kendi eğer bütçeniz varsa alın diyeceğim kasa ve güç kaynağı var. Onları da size açıklamada söyleyeceğim. Bu arada satıcısı 10 puan, 10 üzerinden 10 gene çok iyi. 5 adet değerlendirmesi var. Düzeltiyorum. Burada 5 tane değerlendirme gözüküyor ama 10 tane de yorum gözüküyor. Bu 10 yoruma bir bakalım mı biz? Evet. Burada 5 tane gözüküyor ama bir 2 3 4 5 6 7 düzeltiyorum 7 taneymiş. Matematiğimiz de hiç iyi değildir arkadaşlar. Toplamda 10 değerlendirmesi var galiba. 7 adet de yorum var. Yani işinizi görecektir. Öyle belirteyim sizlere. Onun haricinde ekstra olarak şimdi bir monitör önerimiz olacak sizlere bu sisteme özel ama sistemin fiyatına dahil değildir. Tekrar tekrar söylüyorum. Hani bu konuda bilginiz olsun. Evet, hemen monitör önerime geçiyorum. Evet arkadaşlar, monitör önerimimiz ViewSony'nin 23.6 inç 1 milisaniye tepki süresi 144 Hz'lik bir monitör. Bize tam uygun bir monitör bu. Hani alacağımız FPS değerleri de ortalama bu civarı olacağı için 144 Hz bizim için yeterlidir. Fakat farklı bir öneriniz, tavsiyeniz varsa da bekliyorum. Curved bir ekranı var arkadaşlar. Yani böyle içe göçük çukurlu bir ekran. Şöyle yandan da göreceğiniz üzere. Fotoğraf bilmiyor değil mi? Bilmiyor. Bu tavsiyem olacaktır. Kalitesinden ötürü tavsiyem olacaktır arkadaşlar ViewSonic. Hani kalite konusunda kendini bayağı bir aşmış bir marka. pttavm.com'dan biz bunu tercih ettik. Hani pttavm'den kendim şahsım böyle hiç alışveriş yapmadım. Çevremde yapan çok ama ben hiç yapmadım. Hani o konuda site iyidir kötüdür bir şey diyemem. Bilgim yok çünkü bilgim olsa sizlere belirtirim yani. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Sizlerin sayesinde büyüyeceğiz. Öyle söyleyeyim, bir aile olacağız. Yani ben her zaman gördüğünüz üzere yorumlara cevap veriyorum. Ben hiç değişmeyeceğim. Hani 10 bin de olsam, 20 bin de olsam, 1000 de olsam, 100 de olsam, 200 de olsam hep aynı kalacağım elimden geldiğince. Neyse bakalım artık zamanla nerelere geliriz. Neyse arkadaşlar, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrardan ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.